Adana sabahından günaydınlar arkadaşlar. Şu anda Adana'nın tren garına geldik. Burası Almanların 1912'de yaptığı tam da o Bavyera'daki tren istasyonlarını andıran bir yapı. İçerideki görüntüleri zaten şu anda görüyorsunuz. Çok güzel bir mimarisi var. Şehrin tam merkezinde bulunuyor. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz. O da sürpriz olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda trenin içindeyiz. Az önce size bahsettiğim sürpriz de buydu. Nereye gidiyoruz hocam? Belemedi. Belemedi'ye gidiyoruz. Burası, unutmayın, Belemedi yakın zamanda Doğu Ekspresi, Güney Ekspres, bunlar hatta bunlardan daha meşhur olacak. Şu anda trenle 37 tünelin olduğu bu yolda gidiyoruz. Çok güzel görüntüler olacak, çok güzel sürprizler olacak. Siz de takipte kalmaya devam edin. Şimdi sağ olsunlar treni bizim için durdurdular. Çakrık Vadisi'nin olduğu tünelin kısmına geldik. Arkamdaki 37 tünelden bir tanesi, hemen yan tarafımda, işte sol tarafımızda 12 kilometrelik bir Çakrık Vadisi var. Bu Belemedik'ten başlıyor, Varda Köprüsü'ne kadar aşağıdan devam ediyor. Ya bayağı bir yabani hayat var ve çok da girilmiyor, çok da gezilmeyen bir yer. O yüzden tam bir doğa harikası burası. Yakın zamanda, yani diyorum ya, Doğu Ekspres ve Güney Ekspres hiçbir şey olacak bunun yanında. Hadi bakalım, göreceğiz. Şimdi Almanlar buraya geldikleri zaman birçok eser bırakmışlar arkalarında, Varda Köprüsü'nün yanında. Şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar, kendi askerlerinin eğlenceleri için genel evler, genel ev yapmışlar. İşte burada evler var, oteller varmış ama şu anda birçoğu yıkıldı, sadece kalıntıları kaldı. Bu muhteşem doğayla da böyle bir eğlence yeri yapmışlar kendilerine. İlginç bir şey. Ve Belemedik Yaylası'na geldik arkadaşlar. Burası doğayla iç içe muhteşem bir yayla. Biraz Adana'dan uzakta, 45 dakika, 1 saat falan sürüyor. Böyle güzel bir tren yolculuğu da buraya ulaşabiliyorsunuz. Kendi arabanızla da gelebilirsiniz. Burada köy kahvaltılarını sunan çok güzel küçük butik kafeler var, kahvaltıcılar var. Tamamen yöresel ürünleri sunuyorlar. Hani tamam biraz uzak olabilir ama belki bir hafta sonu sırf buraya gelmek için çevre illerden gelebilirsiniz. Huzur dolu bir ortam. Arkamdaki köprüyü artık birçoğunuz biliyorsunuz. Burası Skyfall filmiyle ünlenen Varda Köprüsü arkadaşlar. Aslında 100 yıldır bu köprü burada. 200 metre uzunluğunda Almanlar yapmış yine bu köprüyü. Hicaz-Bağdat demiryolunun çok önemli bir parçasıydı zamanında. Şu anda da zaten halen demiryolu taşımacında kullanılıyor. Ama dediğim gibi burası filmle ünlü olmuş bir yerde. Şu anda da hani Skyjump gibi birçok macera sporları tutkunları da buraya gelip atlayışlar yapıyorlar. Dediğim gibi Adana'daki simgesel yapılardan bir tanesi. Selamlar arkadaşlar. Adana'ya geldik. Burada harika bir etkinliğin bir parçası olmak için bulunuyoruz. Şu anda şehrin en ünlü gece hayatının kalbinin attığı kebapçılarından Kazancılar'a geldik arkadaşlar. Öncelikle şöyle kısa bir bilgi vereyim. Adana Başka etiketiyle ve sloganıyla yola çıkan belediye, valilik ve diğer değerli kurumların başlattığı bir tanıtım projesinin parçası olarak buraya geldik. Influencer'lar olarak buradayız. İçeride çok değerli Türkiye'nin YouTuber'ları, Twitter fenomenleri, Instagram fenomenleri var. Bugün de onlarla birlikte, hatta önümüzdeki 2 gün boyunca Adana'yı keşfedeceğiz. Ben de size çok güzel bir Adana videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Adana'daki ilk durağımız Taşköprü. Burası şehrin simge yapılarından. Burası 4. yüzyılda Hadrianus, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yapılmış arkadaşlar. Yıllarca ya da yüzyıllarca Asya ve Avrupa arasındaki en önemli köprülerden bir tanesi olmuş. 319 metre uzunluğunda bu köprü. 21 tane kemeri varken şu anda 14 tanesi ayakta. Yani 7 tanesi bunların zamanla yıkılmış, bu kemerlerin. Gerçekten yani Adana'nın da görülmesi gereken ilk eser diyebiliriz burası için. Ben de hani her geldiğim zaman bu muhteşem ambiyansı mutlaka fotoğraflıyorum. Özellikle Sabancı Camisi ve nehirle birleşince çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor.
Sıradaki mekan Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden bir tanesi olan Merkez Cami ya diğer adıyla Sabancı Camii arkadaşlar. Burası Adana'nın diğer simgesel yapılarından. 28.500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor arkadaşlar bu camide. Zaten hani Seyhan Nehri ile de birleşince gerçekten çok güzel yansımalı fotoğraflar çekebilirsiniz. Adana dediğim gibi daha önce de söylemiştim 4 mevsim gelebileceğiniz bir yer. Şu anda biz kış vaktinde olmamıza rağmen hava gerçekten çok güzel. Burayı da listenize eklersiniz. Adana denince akla narenciye de geliyor arkadaşlar. Ülkemizdeki en güzel portakalları, limonları, greyfurtları bu şehirde bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Nisan ayı geldiği zaman Adana sokaklarını portakal çiçeği kokusu sarıyor. Harika bir karnaval, artık diyorum festivalden çok daha fazlası. Bir karnaval havasına bürünüyor şehir. Artık inanılmaz bir talep var. Şimdiden bence yerlerinizi ayırtmaya başlayın. Şu anda da çok güzel bir Misis'te, hemen 25 kilometre uzaklıktaki Misis'te bir portakal bahçesinin içine geldik. Çok güzel bir ambiyansı var. Dediğim gibi Adana'ya geldiğiniz zaman kilo kilo bu narencileri alarak yanınızda dönün. Millete göstermek belediye başkanı aramızda. Kendi kültürünü tanıtmak istediğim. Abi içeri göster içeri. Adana yeterince köpürmüş durumda. Merhabalar efendim. Karşımda gördüğünüz yer Misis Köprüsü arkadaşlar. Burası Misis'in merkezinde bulunan yine yüzyıllardır varlığını sürdüren bir köprü. Hemen karşısında da dünyanın ilk kervansaraylarından bir tanesi duruyor. Misis Köprüsü ile ilgili şöyle bir şey anlatayım. Burası ölümsüzlük iksirini, yani Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini düşürdüğü yer olduğuna inanılıyor. Yani ilk de düşürmüş diyoruz. Yoksa şu anda 180 milyar bir nüfusumuz olabilirmiş de meğerse. O yüzden Misis'e ölümsüzlük şehri diyorlar arkadaşlar. Vaktiniz varsa Misis'e de uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir ambiyansı var. Portakal ağaçlarıyla çevrili bir yer burası. Hava daha güzel olduğu zaman eminim ki çok daha güzel görüntüler elde edebileceksiniz. Adana'da her şey var arkadaşlar. Şu anda biz Adana'nın denize bakan yüzü olan Karataş ilçesine geldik. Burada çok güzel birkaç tane antik mekan da var. Aynı zamanda burada işte balık restoranları, kafeler, yürüyüş yolları falan da var. Yazın Adanalılar yaylalarla birlikte buraya da geliyorlar. Biz de bir gelmek istedik. Yaklaşık bir 45 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Adana'ya gelirseniz hani şöyle bir deniz havası da almak isterseniz Karataş'a bekleriz. Evet, Karataş'tan Harpis sahiline geldik arkadaşlar. Burası gün batımını en iyi izleyeceğiniz yerlerden bir tanesi. Burası da aynı zamanda dünyanın en uzun sahillerinden bir tanesiymiş. Ve yakında da bir kuş cenneti de var. Yani Karataş hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Adana'daki en güzel ilçelerden bir tanesi. Dediğim gibi buraya da mutlaka zamanınızı ayırın. Adana Müzesi'ne geldik. Bugün artık biraz yemek mola verelim dedik ve şehrin en ünlü müzesi olan Adana Müzesi'ndeyiz şu anda. Birkaç şey var. Öncelikle son zamanlarda Şanlıurfa Müzesi'nden sonra gördüğüm en güzel müzelerden bir tanesi. Tamamen hani interaktif ve şu Avrupa'da gördüğümüz tarzda hani insan gezdikçe bir şeyler öğrenebileceğiniz sitelerden bir tanesi. Sadece bakmaktan ziyade hani kendiniz de bir şeyleri deneyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Her şeyi hem sinevizyonlardan hem yazılardan hem de sesli olarak görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Ambiyansı çok güzel. Zaten burası eski bir fabrika. Burası sonradan müzeye çevrildi. İçeride Neolitik çağdan tutun da eski Hitit ve Sümer uygarlıklarına kadar birçok uygarlığın eserleri burada duruyor. Şimdi Adana ile ilgili bir bilgi daha vereyim size. Adana dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Tabii ne anlamda? Adana şehir merkezinde hem bir baraj gölü hem de bir nehir var arkadaşlar. İşte Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü Adana merkezde bulunuyor. Yani hoş şu ana kadar bu mekanların çok değeri bilinmese de gerçekten inanılmaz bir potansiyele sahip.
Şehirdeki birçok kafe, restoran, ünlü mekanda bu muhteşem gölün kenarında bulunuyor. Gerçekten huzur verici bir ambiyansı var. Gerçi şu an burası çok kalabalık, çok ses var ama yer yer böyle tüm gün dinlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz mekanlar var. Canım modelimiz ya.